Hepinize merhabalar. Hacım'la yine karşınızdayız. Hacı Mutfakta serisine devam ediyoruz. Bugün babamın yine biz çocukken çok yapıp yediğimiz bir şey var. Sucuk köfte yapacağız. Bunu da illa göstermek istiyorum. Peki hacım dedim. Hacım söz sende. Evet, hayırlı akşamlar kardeşlerim. Şimdi bu sucuk köfteyi ben böyle işte 17-18 yaşlarındayken, böyle 20'li yaşlarında mahallemde bir kasap Sami vardı. Allah rahmet eylesin. Kasap Sami bu sucuğu yaptığı zaman bizim mahalle kokardı. Biz de giderdik ya 5 lira, 3 lira, 2 lira ne varsa ya Sami abinin küçük aygaz devamlı yanar kardeşim. Devamlı yanar. Abi Sami abi be 2 liralık bana verir misin falan hemen çıkarır biraz tak. Hemen bir ekmek orada yağda basardık ama böyle bir lezzet ki Allah rahmet eylesin. İnanır mısınız o sucuk yüzünden 6 ay ceza aldı. Cezaevinde yattı 6 ay. Orada da hastalandı adam öldü. Vay be. Allah rahmet eylesin. Yani hacım bu ruhuna da gitsin inşallah. Aynen, inşallah. Allah rahmet eylesin. Şimdi evet. O zaman yani evet. uğruna hapis yatılmış bir sucuk köfte diyebilir miyiz acaba? Evet, ne dersen de. Hapis yat, evet. Gerçek o zaman Gerçekten peki köfte yaptığı için yattı yani. Ya şimdi yasaklar vardı o zaman. Çok büyük yasaklar vardı. Yani evet kasapta yapamazsın, bilmem ne de yapamazsın falan. Yani o da köfte satmaları mı yasaktı? Yasaktı tabii canım. Sucuk satması. Tabii. Evet. Vallahi Arkadaşlar, şimdi Edemen'den alınan 1 kilo kıyma. Yağlı kıyma yalnız dikkat edin. Yağlı kıyma. Şimdi Edemen'de 34 lira kıyma. Baştan malzemeyi sayalım mı istersen? Sayalım. Şimdi 1 kilo kıyma için kullanacağız arkadaşlar. Ölçüleri ben gramla ayarladım ama şimdi size verirken yine kaşık ölçüsü de veririz. Evet. Bu arada ben ölçüleri aşağı zaten açıklamalar bölümüne yazacağım. Evet. 1 kilo kıymamız var. Bunun için yaklaşık 6 diş 20 gram kadar sarımsak kullanıyoruz. 10 gram kimyonumuz var. 15 gram kırmızı toz biberimiz var. 5 gram karabiber. 1 gram da yeni bahar kullanıyoruz. Evet. Onun dışında yaklaşık bir 15-20 gram, biraz nasıl tuzlu sevdiğinize bağlı. Çok tuzlu seviyorsanız 20 gram, daha az severim derseniz 15 gram 1 kilo için tuz kullanacağız. Hacım buyur. Evet arkadaşlar. Şimdi ben böyle biraz yağladım. Şöyle yapışmasın diye. Böyle. Hacım ben sana bu arada şey yapayım mı? Evet sen bana bak şu sarımsaklı tuzla. Tamam. Bol tuzla. Tamam. Böyle tamamen öldürüyoruz onu. Haydi bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz. Ben buna koyduğum tuzu şeyden düşeceğim şimdi. 15 gram koyacağız işte. Baştan ben şöyle bir yoğurayım da. Bakın bu 34 lira. Mustafa'cığım bu olmadı. Onu da yapacağım. Olmadı bu. Sen konuşurken gürültü yapmak istemediğim için yapmadım. O zaman tamam. Şimdi hacım. Evet. Şimdi. Sen kaşık ölçüsüyle de ver. Ben gramları zaten dediğim gibi açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdi arkadaşlar bir tatlı kaşığı kullanıyoruz. Şöyle gösterelim size. Sen yap Mustafa. Şöyle gösterelim. Evet, yani küçük boy diyebileceğimiz bir tatlı kaşığıyla. Bu kimyon. Kimyon. 10 gram normalde kimyonumuz var. Yaklaşık olarak da hemen 4 tatlı kaşığına denk geliyor. 4 kaşığı falan. Evet bu kimyon. Evet şimdi kırmızı biber. Buna hem rengini verecek olan hem de aromasını verecek olan budur. 15 gram civarında kırmızı toz biber koyuyoruz. Şu an tepeleme diyebileceğimiz bu arada ölçülerimiz. Aynen Mustafa'cığım bu da aynı. Tepeleme 4 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber koyduk. 1 çay kaşığı yani yarım tatlı kaşığı kadar yeni bahar koyuyoruz. Yeni bahar koyuyorum. Evet. 2 tatlı kaşığı çıkar mı hacım? Ancak. 2 tatlı kaşığı kadar da karabiber koyuyoruz. Tamam hacım boşaltabilirsin. Ben tuzu da ölçeyim bu arada onu da at istersen. Şimdi hacım bunu da istersen bir kaşık ölçüsüyle at içine. Evet. Aynen. 2 kaşık böyle. Dolu tepeleme 2 kaşık tuz koyduk buna. Şöyle bir kaba koydum. Azıcık karbonat koyacağım. İstersen var karbonat. Tabii sen şimdi ben karacağım ya. Tamam. Sonunda birazcık da vereceğim bana karbonat. Tamam, yani böyle bir kaşık. İyice yağına karışsın. Tabii. Şimdi ekleyelim mi? Versen işte yavaş ver. Hacım 1 kilo 5 gram atıyoruz.
Tamam. Ona göre ben yine sana bir ayar çekeyim istersen. Öyle mi diyorsun? Bir çay kaşığı Berat. O kadar da bilmem ne değil yani. Be. Heh, Yeter mi bu? tamam. 3 gram. Arkadaşlar bunu da bir çay kaşığı kadar karbonat deyin. 3 grama denk geldi. İstersen Eyvallah. al için. Eyvallah. Al istersen içine. Şimdi aynen şöyle bak. Krem gibi yaptık sarımsağı. Aynen. Yaklaşık olarak 5 gram tuz koydum içine. 15 gram da köftenin içine koyduk. Toplamda 20 gram tuz kullanmış olduk. Evet. Kırmızı biber böyle renk güzel oldu mu çok güzel oluyor. Rengi. Acı seviyorsanız, ben seviyorum ama siz şimdi şey yapmadığınız için acı toz biber de istediğiniz kadar, yani ne kadar biliyorsanız. Biz acısız toz biber kullandık. He, İsterseniz biberin yarısını acı yarısını tatlı koyun ve de hafif hafif bir acı da verir. Bu arada yaklaşık bir bardak, bir su bardağı civarında Bu su şimdi- verdim. Yavaş yavaş bu şimdi çok içine katıyoruz. arkadaşlar çok harika bir tarif bu. Şimdi esas Kayseriler acayip şey atar. Bunun Sarımsak, iki misli sarımsak atar, apartmana giremezsin. Vallahi apartmana giremezsin. Pişirir ya. Sarımsak pişiriyor bunu. Valla bana da bir tane Kayserili bir takipçim tarif yollamıştı. Şimdi Evet. yalan olmasın ama 50 gram mı 40 gram mı sarımsak yazmış. Geri döndüm. Dedim burada bir yanlışlık var. Yani bizim kullandığımız ortalama 15-20 gram gibi kullanıyoruz. Sarımsak 50 gram. Ya dedim burada bir yok abi dedi ya biz böyle yapıyoruz. Tabii. Babamın dediği gibi Tabii, mahalleden duyulur vallahi. Tabii yapıyorlar. Yani onlar öyle seviyor onlar. Onlar öyle seviyor oğlum. Buna saygı duymak lazım. Eyvallah. Onlar saygı böyle duyuyorum. ekmek de koyar. Ekmek. Babam askerliği Kayseri'de yaptı. Ben havacı komandoydum ben. Paraşütçüyüm ben. Böyle genç duruyorsunuz falan diyorsunuz ya. Gülüm ben hani benim hala hazırda her gün 3 saat sporum vardır yani. Aynen. Heh. Şu gördüğünüz vatandaş ayda 3 saat yapması Şunu götüremiyorum. Ben her gün sporumu yaparım. Koşarım, yürürüm, ağırlık çalışırım, yüzerim, savunaya girerim, terlerim. Ondan sonra öyle gelirim. Savunada babamla kapışacak adam aranıyor. Yarım saatte dururum bak o saunada. Yarım saatte dururum. Bak acayip yürürüm. Çıkarım 20 kilometre yürürüm. Ya abartmıyor ha. Abartmam. Buradan Buttim'e yayan gider gelirim. Aynen. Arabayı hiç sevmem. Kullanıyorum ama. Allah nasip ederse bir gün bir videoya dedemi getireceğim. Ya, Size bir de dedemi tanıştırayım. Dedeme bayılacaksınız siz. babam 90 yaşında, bizden daha dinç. Maşallah. Ama yürüyeceğim. Biz bu Mustafa'ya bunu aşılayamadık kardeş. Aşılayamadık ya. Üzülerek. Arkadaşlar tava gelmeye başladı. Evet. Muhabbetle beraber. Vallahi tava gelmeye bak. Kokuya bak Mustafa. Çok güzel kokuyor. Sen bunu böyle daha çok seversin. Ben şimdi de çiğ dalarım birazdan. Kamera arkası olarak ben harbiden dalarım. Çok severim. Yalnız çekmeyi. yani hanımlara da diyorum, beylere de diyorum. Talebe kardeşlerim yemiyorlar ya. Leş gibi sucuklar yiyorlar. Ya 34-35 lira kardeşim. Bu biraz yağlı yani yağlı olursa Ya daha lezzetli 35 olur. ne kadar yağlı o kadar güzel. Evet. Bak aşağı yukarı şu kadar da su attık ha. Hemen hemen bir bardağa yakın Tabii. su ekledik. Onu da ekle istersen. Ekleyeceğim zaten. Ekleyeceğim Tamam artık. artık hem Tamam. bitirelim kapatalım acımızı. Tamam. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş aşağı yukarı bilmiyorum ama şu an bakalım 17 dakika olmuş arkadaşlar. Ben bu kısımları keserek koyacağım. 17 dakikadan beri yoğuruyoruz. Bu arada yavaş yavaş elini ıslaya suyu da içine yedirdi etin. Şu an gayet güzel oldu. Evet. Yeminle mis gibi kokuyor bak. Şu an Vallahi bak şu. ben buna böyle dalarım. Yemin Hadi. ediyorum dalarım. Hadi bakalım. Bak bunu ben şimdi bekleteceğim. Tabii. Bunu ben şimdi dolaba koyacağım. Yarın Allah'ın izniyle yapacağız. Ya böyle yapışır işte bu. Böyle Bakın şey. şöyle gibi olur. lifler birbirine uzuyor. Evet. Fark ettiyseniz Tabii.
İyi yoğurduğunuz zaman eğer böyle kıyma dağılmıyor, birbirini tutuyorsa kıyma yeteri kadar yoğrulmuş anlamına gelir. Evet. Unutmayın, ne kadar yağlı bu gibi şeyler o kadar güzel olur. Bak ben ekmek koymadım. Yani ekmek koymadım. Ya ben işin tam lezzetindeyim. Ama ekmek koyanlar için zaten bir tane benim sucuk köfte tarifim Evet. daha önce vardı. O tarifi de ben ekranın sağ üst köşesine bırakırım. Oradan isteyenler izleyebilirler. Evet. ele gelmiyor bak. Evet. Şimdi biz bunu kapacağız. Yarına kadar dinlenmeye bırakacağız arkadaş. Ondan sonra Allah'ın izniyle yapacağız. Evet arkadaşlar, üzerini kapadık. 4 derecede yarına kadar dinlendireceğiz. Yarın da pişireceğiz inşallah. Yarın görüşmek üzere. Ertesi günden tekrar merhaba. Sucuk köftemiz 24 saattir dolaptaydı. Şimdi ertesi gün oldu. Şöyle eline yapısını da göster. Cüneyt'ciğim bak ya. Bakın Bak. şu an Macun. Hiç şeye gerek yok bak. Gördün mü? aynen şu an Heh. tamamen ele bile yapışmıyor neredeyse. Evet. O kıvama geldi. Sucuk köftelerimizi yuvarlamaya başlayacağız. Ekmek arası yapacağımız için ben böyle biraz şeyli yapacağım. Böyle uzunlamasına. Yani ince bir ekmeğe koydunuz mu tamam. Şöyle. Yalnız harika oldu, harika kokuyor. Mustafa bunu çiğ çok sever. Ben çiğ severim, bir lokma tadacağım. Gayet sucuk. Evet arkadaşlar, şöyle köftelerimizi güzel porsiyonladık. Şimdi hacım nasıl yapıyoruz? Bunu mangalda yapmayacağız, tavada yapacağız. Bunu tavada yapacağız. Niye tavada yapacağız bunu? Buna ilk el aldık ev hanımlarına. Talebe kardeşlerim yapacağı için evde Herkes yapsın tabii. herkesin Zaten- evinde balkonda çocuklar çok sevecek bunu. Çocuklar buna bayılır. Evet. Çocuklara böyle yapacaksın. En son finalde de göstereceğiz. Vereceksin eline çocukların. Gidecek inşallah. Başlayalım mı? Başlayalım hacım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi Hadi bakalım. bak. Herkesin evinde olan normal düz olabilir. Nasıl olursa Yapışmaz olsun. bir tava Yapışmaz olursa bir kafanız tava olur. rahat olur. Şimdi senin bir fısfısın vardı ya Mustafa, burada mı hani böyle fısfıs yapalım şöyle. Hemen fısfıslayalım. Evet. Şöyle. Evet. Ben yapayım mı? He, şöyle bir fısfıs yap. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Sucuk olduğu için çok da önemli değil yani. Evet. Sıralıyoruz. Arkadaşlar, talebe arkadaşlar, hanım kardeşlerim, size şöyle bir şey de söyleyeyim ben. Her zaman sucuk içi köfte daha tasarruflu olur. Yani daha çok insanları daha doyurur yani. Sucuk doyurur. Bunu da köfte gibi çabuk çeviriyoruz değil mi? Aynen. Evet. Aynen. Bunun şeyi başladı ama senin şu maşan beni çıldırttın işte. Sen bir daha kendi maşanla gel. Benim maşalarımı beğenmiyor. Bak. Görüyor musun? Bak şurada. Mustafa'cığım birazcık kısalım bunu. Tamam dedim. Azıcık kısalım. Tamam. Böyle. Ayarlayın böyle. Çok çabuk da böyle pişmesin ama bak. Böyle aynı köfte gibi çok sık sık böyle çeviriyoruz bunu. Fakat şu bir gerçek bakın. Yine Mustafa diyecek ama ben yine bildiğimi okuyacağım. Sucuk içi köfte kesinlikle ve kesinlikle çok pişmez. Pişmez yani bunu yok böyle bir şey yani yok. Ben size bu durumu açıklayayım mı? Evet, Arada bir istedim, et bilimine girmiş olalım. İstediğim Şimdi arkadaşlar, kıymadaki mevzu şudur. Hayvan... kıstım mı kısmamışım onu kıstım baba. Kıs. İyice mi kısayım? İyice mi kısayım? Ya iyice bir kıstım. Tamam, en kısa şu an. Evet. Sen bakma ona. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatalım. Normalde etleri az pişiriyoruz da niye kıymayı az pişirmiyoruz?
Bu soru zaten çok soruluyor. Bahaneyle babamla beraber sizlere de anlatmış olayım. Bakteri etin dış kısmında genellikle ürer. Eğer hayvanda bir rahatsızlık, hastalık yoksa etin içinde bakteri olmaz. Normalde yani bu kesme, parçalama vesaire işlemleri sırasında etin dış kısmında bakteri ürer. Şimdi eti olduğu gibi pişirdiğinizde ateşe değen kısımları en fazla pişen kısımlar en kenar kısımlar olacaktır. O yüzden de o kısımda bakteri falan kalmaz. Eğer hastalık varsa o ayrı. Ama biz mesela kasaptan alıyoruz etlerimizi. Onlar çalıştıkları çiftlikten alıyorlar. Devamlı veteriner kontrolünde olan hayvanlar. Bunlarda herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama şimdi doğuda özellikle işte kendileri yetiştiriyor dağda bayırda vesaire, ona bir şey diyemem arkadaşlar. Tabii ama hayvan ölüyor, ölmeden can çekişirken hasta şimdi kesiyor. onlara bir şey diyemem ama normal veteriner kontrolünden geçiyorsa onlarda bir şey olmaz. Ama kıymada ne oluyor? Kıymayı parçalara ayırdığımız için o bakteri içi dışı her yerine karışıyor. O yüzden de hani etin dışı içi diye bir kavram kalmıyor ortada. Normal şartlarda kıymanın her çeşidi için 71 derece minimum pişirmeniz gerekir. Hatta sosis tiplerinde daha fazla işlem uygulandığı için 74 derecedir, 75 derecedir. Oralara kadar pişirilmesi gerekiyor. Ama bu riski kendiniz alırsınız. Babamın dediği gibi az pişmiş çok daha farklı olur. Az önce ben gördüğünüz bir lokma çiğ tattım. Bu benim kendi tasarrufum. Yani o riski alarak da diyorum. Ama hani bu işin kuralı 71 derecedir. Altını pişiren de kendi keyfine pişirsin hacım. Ona bir şey diyemem. Ben diyorum ki yine sucuğu çok pişirmeyeceğiz. Çok pişirmeden yiyeceğimiz sucuğun lezzeti bir harika olur. Bak ben çiğ yedim. Şimdi torunlarımı çağırır mısın benim? Ben torunlarımla bugün tadım yapmak istiyorum. Sucuk böyle yenir. Yani sucuk kesinlikle çok şey olmaz. Böyle ekmeğimizi de böyle ısıtıyoruz. Aynen. Aynen şunu yapıyoruz. Heh. Cüneyt'ciğim bu bitti. Mustafa'cığım bu bitti. Tamam hacım. Bak çek şunu böyle. Benim bu için bitti. sorun yok valla. Ha. Ben çiğ bile gömerim. Evet. Zümracığım. Al bakayım dedeciğim. Sen şimdi şuradan şöyle bir böyle şöyle bir bakalım. Şuradan böyle başla. Şuradan bir başla bakayım dedeciğim. Güzel mi olmuş? Çirkin mi olmuş? Yani bir ye. Hemen öyle ağzına attığın gibi çok güzel deme. Şöyle bir ağzında şey yap. Ay. Heh. Aşağıda şunu yap baba. Yok. Şunu yap ya. Bunu ver. Tamam. Hadi bakayım dedeciğim. Arkadaşlar yine hacımdan gerçekten bir şaheser. Vallahi beni geçti. Ben şöyle bir göstereyim mi? Bir gel. Bakın arkadaşlar. Köfte. Bakın. Görüyor musun? Çok Evet. sıkmıyorum. Hadi Ağzıma aktı. bismillahirrahmanirrahim. Müsaadenizle tadıyoruz. Hadi bakalım çocuklar tadalım. Allah rahmet eylesin Sami abi. İyi ki bana öğretmişsin bunu. Bu aynı Sami abi aklıma geldi. Allah rahmet etsin inşallah. Bak. Cüneyt'ciğim. Bak oğlum Allah'ını seversen bak. Bak. Nasıl vereceğim? Şimdi tamam. Zümracığım nasıl kızım? Arkadaşlar. Bir Neyse dakika, başlayın Zümracığım, çocuklar nasıl? yapsın. Dedeciğim eline sağlık, çok güzel. Ha, sen nasıl? Çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet Şeker olsun. inşallah. Yerim Şifa seni olsun. be. Şifa olsun. Arkadaşlar harbiden 10 numara olmuş. Vallahi süper. Yani sucuk içi diyoruz ya. Yani gerçekten tam bir sucuk. Ve böyle köfte gibi de biraz az karbonat koyduk ya. Ya karbonat böyle bekleyenler de çok güzel iş yapıyor. Harbiden hacım ellerine sağlık. Böyle sıcak. Hani Hiç babam anlattı Plastik ya. tabak bence evde sofra bile kurmayın. Vallahi ver çocuğun eline. Biraz da çalışan hanımlar oturun orada. Oh mis gibi.
Afiyet şeker olsun. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir köfte olmuş. Hani dün anlattı. Bunun için hapis yattı diye. Yani Mustafa'cığım buna öyle isim koy be. Öyle bir isim ver buna. aynen. Gerçekten ama tavsiyem bir tarif. Yani hacım maşallah döktürüyor. Güzel gidiyor bu Hacı Mutfak'ta serisi. Ben açıkçası şu basit tariflere biraz böyle şey yapmıştım. Her Yani- şey ucuz diye kötü olmaz. Ucuzlukla Hayır, alakası hayır. yok. Ucuz bizim şimdi çok güzel makarna tariflerimiz var. Tavuk tariflerimiz var. Daha ne balıklar yapacağım göreceğim. Bunlardan daha ucuz tarifler de var ama gerçekten kanalın kalitesine yakışır tarifler yapıyor hacım da. Allah razı olsun. Arkadaşlar mutlaka deneyin. Samimi söylüyorum, bayılacaksınız. Ne böyle çok aşırı sarımsak, ne aşırı baharat, çok kıvamında. Çocuklar böyle bir acılık falan rahatsız eden bir şey var mı size? Yok o kadar yok ama biraz acı. Yok. Ama çok hafif koyduk Evet, çok değil mi? hafif. Çok hafif. Hacım kapatıyor mu videoyu? Kapatıyoruz zaten. Tamam. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Sen mi kapatmak istiyorsun? Evet. İyi, hadi sen kapat o zaman. Hadi buyurun kapat. Sen de gel. Arkadaşlar beğenmeyi, Arkadaşlar değil abiler. abi, Abiler ablalar ha. Buyurun. ablalar, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hadi bakayım. Sen de kapatacaksın mı? Allah'a emanet olun Tamam. hadi. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir Çok sonraki teşekkür videoda ederiz, görüşürüz. sağ olun.